Herkese merhaba, ben Doktor Burak. Bugün kitap okumadan bahsedeceğim. En son hangi kitap okudum ondan bahsedeceğim. Yine bu kitabı da okumanızı tavsiye edeceğim. Kitap okumak neden önemli? Tıp fakültesinde çokça kitap okuyacaksınız. Tabii ki bu kitaplar tıp kitapları olacak ve ders kitapları olacak. Ya da hocalarınızın notları olacak, hocalarınızın kitapları olacak. Bunun yanında okuma kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Roman olabilir, kişisel gelişim kitabı olabilir. Neyden hoşlanıyorsanız şiir kitabı olabilir. Her şeyi okuyabilirsiniz. Öğrenciyken bu kitapları okudunuz. Sonrasında çalışma hayatında gerçekten kitap okumak çok zor olabiliyor. Ben tıp fakültesindeyken, öğrenciyken haftada bir kitap bitirirdim. Yazları okuduğum bazı güzel kitapları tekrar tekrar okurdum. Mesela Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını, yine Dostoyevski'nin Yer Altından Notlarını 2 kez okumuşumdur. Bu kitapları ben tekrar tekrar okumayı seviyorum. Çünkü hayatımın her döneminde farklı şeyler oldukça, benim bakış açım değiştikçe kitabı aralıklı okuduğum zaman bana kazandırdığı şeyler farklı oluyor. Bir yerde o zaman diliminde okuduğum ve anladığım şeyle daha sonradan okuduğum ve anladığım şey aynı olmayabiliyor. O yüzden ben de size bu tarz kitapları tekrar tekrar okumanızı tavsiye ederim. Bugün bahsedeceğim kitaplardan birisi Checklist Manifesto. Bu kitap yazarı doktor. Adı Checklist Manifesto. Özellikle bu şekilde yazarı doktor olan, konusu tıpla ilgili olan kitapları okursanız motivasyonunuz artar, şevkiniz artar, yaptığınız işe duyduğunuz merak daha da artar. Çünkü bu kitabın yazarının tecrübelerini edinmiş olursunuz. Daha farklı şeyler olduğunda görmüş olursunuz. Ortalama 200 sayfalık bir kitap. Ben bunu bir hafta 10 günde bitirdim. Günlük kendime hedefler koydum. En az günde 20 sayfa okuyacağım dedim. Bazı günler, özellikle hafta sonları 20 sayfadan da fazla okuduğum günler oldu. O yüzden ortalama 10 günde bu kitabı bitirdim. Checklist Manifesto, yazarı Atul Gawande, işi doğru yapmanın basit biliminden bahsediyor. Checklistlerden bahsediyor. Yani doğrulamalardan bahsediyor. Biz genel cerrahi olarak ameliyatlardan önce checklistlerimiz olur. Böyle kontrollerimiz olur. Ameliyattan önce servisten hasta ayrılırken hemşirenin yaptığı checklistler vardır. Hasta ameliyathaneye geldiği zaman masaya alınmadan önce yapılan checklistler vardır. Hasta masadayken ameliyata başlamadan önce yapılan checklistler vardır. Ve hasta masadan ayrılırken yapılan checklistler, kontroller vardır. Bu checklistlerin oluşum süreciyle ilgili bir kitap. Atul Gawande kendisi de bir cerrah ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bazı önerilerde bulunarak tüm dünyada bu checklistlerin kullanımının yaygınlaşmasını sağlıyor. Size kapağını okuyayım. Time dergisi tarafından 2010 yılında dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterilen Atul Gawande, sıradan bir kontrol listesinin şaşırtıcı gücünü ortaya koyuyor. Modern dünya bize akıl almaz düzeyde teknik bilgi sunuyor. Yine de sağlık hizmetleri, devlet yönetimi, hukuk ve finans alanlarında örgütlü etkinliklerin hemen hepsinde yapılan önlenebilir hataların acısını çekmeye devam ediyoruz. Ve bunun nedeni son derece basit. Artık sahip olduğumuz bilgi hacmi ve karmaşıklık düzeyi, bireyler olarak bu bilgiyi uygun yoldan tutarlı, doğru ve güvenli biçimde iletme becerimizi aşmış durumda. Daha uzun süre eğitim görüyor, daha fazla uzmanlaşıyor, daha ileri teknoloji kullanıyor ama yine de hata yapıyoruz. Geniş bir okur kitlesine sahip yazar ve cerrah Atul Gawande, daha iyisini başarabileceğimiz görüşünü savunuyor ve çözüm olarak olabilecek en mütevazı yolu gösteriyor bize. Kendi halinde bir kontrol listesi. Gawande, kontrol listelerinin uçakları uçurmaktan akıl almaz derecede incelikli teknik gerektiren gökdelenler inşa etmeye dek yaptığımız en zor işlerden bazılarının nasıl altından kalkılabilir hale geldiğini açıklıyor. Kendi deneyimine dayanarak bu düşüncenin cerrahinin son derece karmaşık ve çeşitlilik gösteren dünyasında hayata geçirilmesiyle hazırlanan 90 saniyelik bir kontrol listesinin dünyanın dört bir yanındaki 8 hastanede hemen bütün cerrahi girişim türlerinde ölümleri ve komplikasyonları ek maliyet getirmeksizin 1/3'ü aşan oranda azaltmayı nasıl başarabildiğini gözler önüne seriyor.
Daha uzun süre eğitim görüyor, daha fazla uzmanlaşıyor ve daha ileri teknoloji kullanıyor ama yine de hata yapıyoruz. Gavande anlattığı sürükleyici öykülerle bizi acil durum kontrol listesinin bir boğulma vakasından suyun altında yarım saat kalan kurbanın kurtulmasını sağladığı Avusturya'dan, yoğun bakım birimlerinde kullanılan temizlik kontrol listesinin ölümcül bir hastane enfeksiyonu türünü ortadan kaldırdığı Michigan'a, ardından da düşmek üzere olan bir uçağın kokpitine götürüyor. Bu yolculuk sırasında kontrol listelerinin neler yapıp neler yapamadığını yalnız tıp alanında değil, ulusal güvenlikten yatırım bankacılığına her çeşit meslek grubu ve iş alanında sağlayabileceği çarpıcı ilerlemeleri ortaya koyuyor. Checklist Manifesto, yaşamımızdaki karmaşıklığın doğasını irdeleyen, merak ettiren ve eyleme geçirten bir kitap. Daha iyisiyle ilgilenen herkes için. Kitabın kapak yazısı bu şekilde. Bu kitap bizim cerrahi servisinde ameliyattan önce kullandığımız kontrol listelerini, bütün cerrahi prosedürlerden önce kullandığımız kontrol listelerinin nasıl oluşturulduğunu ve neden oluşturulduğunu bize anlatıyor. Ameliyattan önce yaptığımız kontrollerden bazıları hasta doğru hasta mı? Haberlerde çok sık duyuyoruz. Yanlış hastaya yanlış ameliyat yapılmış. Bunun önlenmesinin tek yolu bu kontrol listeleri. Hasta doğru hasta mı? Bu hastaya uygulanacak ameliyat nedir? Riskler daha önceden göz önünde bulunduruldu mu? Hastanın herhangi bir alerjisi var mı? Gibi çeşitli kontroller yaparak. Ameliyatı yapacak cerrah doğru cerrah mı? Ameliyatın alındığı masa doğru masa mı? Hastaya antibiyotik profilaksisi yapıldı mı? Ya da gerekiyor mu? Ya da hasta yaşlı komorbid bir hastaysa emboli profilaksisi yapılması gerekiyor mu? Gibi checklistler yapılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kitap önerisinde görüşmek üzere. Çekmemi istediğiniz bir yorum ya da kitap varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz.